Film, hızlı büyüme hastalığıyla doğan bir çocuğun zorluklarla dolu ama bir o kadar da eğlenceli hikayesini anlatıyor. Jack. Başrolümüz genetik bir hastalıkla annesi ona daha 2 aylık hamileyken doğar. Kahramanımız yaşıtlarına göre çok daha hızlı büyüyordur. Aile doktorlar tarafından bilgilendirildiğinde oldukça şaşkına döner. Hayatlarında hiç böyle bir şey duymamışlardır. Keza doktorlar da öyle. Jack 1 yaşına geldiğinde 4, 10 yaşına geldiğinde ise tam 40 yaşında adam görünümüne sahip olacaktır. İşte olaylar da başrolümüz 10 yaşına geldiğinde başlar. Ailesi onu farklı bir çocuk olduğu için okula göndermemiş ve evde eğitim almasını sağlamıştır. Kahramanımız 10 yaşına gelene kadar evden dışarı hiç çıkartılmamıştır. Bu yüzden mahallede çocuklar arasında korkutucu söylentiler dolaşır. 10 yaşında kıllı ve dev gibi bir canavarın evde yaşadığına inanırlar. Vaktini evde annesi Karen'la oyunlar oynayarak, bahçelerde böcekleri izleyerek ve ders çalışarak geçiren Jack, içten içe yalnızlıktan sıkılmıştır. Annesine çocuk aklıyla kendisinin bir canavar mı olduğunu bile sorar. Başrolümüz evde oldukça sıkıntıdadır. Durumunu fark eden öğretmeni, Jack'in ailesiyle bu durumu konuşur. Onu yaşıtları gibi okula göndermeleri gerektiğini, sırf farklı diye bir çocuğun toplumdan dışlanmaması gerektiğini, ona haksızlık yaptıklarını, böyle giderse Jack'in hiçbir zaman topluma karışamayacağını anlatır. Jack'in annesi Karen ise oğlunun şimdiden sakallarının bile çıktığını, çocukların çok acımasız olduklarını, okulda onu inciteceklerinden korkar. Ancak öğretmeni müdürle bu durumun konuşulup üstesinden gelineceğini söyleyerek aileyi ikna eder. Başrolümüz için heyecan dolu bir okul macerası başlamak üzeredir. Yeni arkadaşlar edinip okula gidebileceğini duyan Jack sevinçten çılgına döner. Sabah erkenden yataktan fırlayıp babasıyla banyoya girerler. Babası ona tıraş olmayı öğretiyordur. Daha 10 yaşında olan koca çocuk Jack ise tıraş olurken yüzünün her yerine kesikler bırakır. Hep birlikte evden çıkıp okula giderler. Jack oldukça korkuyordur ama bir o kadar da heyecanlıdır. Önce okul müdürüyle tanışırlar. Müdür onları sınıfa götürür. Sınıf öğretmeni Bayan Marquez'le tanıştırılır. Bayan Marquez 5. sınıfların öğretmenidir. Öğretmeniyle aynı boyda olan kahramanımız sınıfla tanıştırılır. Neyse ki öğretmeni oldukça nazik ve duyarlı bir kadındır ve sınıfla tanışma esnasında oldukça profesyonel davranır. Jack için yeni bir serüven başlamıştır. Devasa çocuğumuz sıraya sığmadığı için yerlere yuvarlanır. Teneffüste kaldırım kenarında dengede durur. Henüz arkadaş edinememiştir. Bütün gözler onun üstündedir. Bu koca adamın 10 yaşında olduğuna hiçbir çocuk inanmak istemez. Asıl grubumuz ise uzaktan uzağa kahramanımızı kesmektedir. Bir köşede tek başına oturan Jack'e önce 2 küçük kız sataşır. Onun kocaman olduğunu, 10 yaşında olamayacağını, kolları ve parmaklarının kıllı olduklarını söyleyip onunla alay ederler. Başrolümüz onları bir şekilde savuşturur. Daha sonra kendisine basket topu gelen kahramanımız bir hevesle topu eline alır ama çocuklar topa hastalık bulaştı diye hemen onunla alay ederler. Belli ki ilk gün oldukça zor geçiyordur. Okul çıkışı eve dönen Jack için günün travması devam eder. Annesi ona en sevdiği çikolatalı pudingi yapmasına rağmen bir süre karton kutudan çıkmaz. Tek başına bisiklete biner. Babası ona moral vermeye çalışsa da çabaları boşa gider. Sonra birden babasından bir basketbol potası yapmasını ister. Ertesi gün okulda asıl grubumuz basketbol maçı yapacaktır. Ama ne var ki rakip takıma yenilmekten sıkıldıkları için oynamak istemezler. Okulun gaddar çocuk takımı onları sürekli yeniyordur. Neyse ki yeni takım oyuncusu olarak kahramanımızı takıma alırlar. Dev gibi vücuduyla oynayamasa bile hiç değilse yere düşmeyecektir. İlk başlarda aşırı heyecandan kas katı kesilen kahramanımız maç esnasında yavaşça açılır. Babasıyla basketbol oynaması işine yaramıştır. Bütün okul bu maçı izliyordur. Öğretmenleri Bayan Marquez dahil. Maç ilerledikçe Jack, diğer çocuklara karşı vücut avantajını iyice kullanır. Rakip takım topu ondan bir türlü alamazlar. Kahramanımız ise basket attıkça havalara giriyordur. Öğretmeni de onu sınıfta küçük bir takdir edince Jack inanılmaz mutlu olur. Okul çıkışı maç arkadaşı Louis onu yanına çağırır. Annesinin okula geleceğini, ona müdür taklidi yapmasını, yoksa okuldaki tembelliğini öğreneceğini söyleyerek
Jack'i zorlar. Arkadaşının ısrarlarına dayanamayan kahramanımız ise elinden geldiğince Louis'nin annesine müdürcülük oynar. Her şey yolunda gitmeye başlamıştır. Belli ki okulda kendine yeni bir arkadaş edinmiştir. Eve son sürat koşan kahramanımız güzel haberleri telefonda babasına iletmekte geç kalmaz. Sonraki gün başrolümüzün yeni arkadaşı Louis, Jack'i almaya eve gelir. Jack annesiyle evde oyun oynuyordur ama arkadaşı gelen kahramanımıza evde artık kimse tutamaz. Louis onu grubun mekanı Ağaç Ev'e götürür. Gruptakiler ilk başta onu aralarına almak istemez ta ki Jack gelirken yolda onlara penthouse alana kadar. Jack koca adam görünümüyle yetişkin dergileri alabiliyordur. Kimse ona kimlik sormaz çünkü bir gün bile tıraş olmasa 50 yaşında gözükür. Grupla kaynaşan kahramanımızın artık yeni arkadaşlar edindiği kesindir. İlerleyen saatlerde kutuya osurmaca bile oynarlar. Daha sonra ise iğrenç yemek yemeler, sınıfla fotoğraf, kızları ıslatmak ve tabii ki marketten penthouse almak gelir. Her şey yolunda gidiyordur. Yeni arkadaşlarıyla oldukça güzel vakit geçiren kahramanımız bir gün banyoda saçını tararken fazlasıyla saçının döküldüğünü görür. Okulda da büyüyünce ne olmak istersin başlıklı kompozisyon dersinde küçük bir hesap yapan Jack, arkadaşları 28 yaşına geldiğinde kendisinin 112 yaşında olacağını hesaplar. Bunun üzerine büyüyünce sadece hayatta olmak istiyorum diyebilir. Dersten sonra ise öğretmeni Bayan Marquez'i dansa gitmeye davet eder. Sınıftaki kızlarla gidemeyeceğini, onlardan büyük durduğunu, ancak onun gibi yetişkin gözüken biriyle dansa gidebileceğini, annesinin onları dansa götürebileceğini söyler. Bayan Marquez ise öğrencisi ne kadar kırılsa da bu teklifi reddetmek zorundadır. Ağlayarak sınıftan kaçan kahramanımız okulun merdivenlerinde kalp krizi geçirir. Apar topar yoğun bakıma kaldırılan Jack'in vücudu oldukça hızlı yaşlanmaya başlamıştır. Ölüm korkusu ve düşüncesi onu ve ailesini oldukça sarsar. Eline aldığı bir kelebek maalesef avucunda can verir. Jack kendi yaşamını kelebeğinki gibi kısa görür. Annesi odaya girdiğinde onu tekrar okula göndermek istemediklerini, okuldaki çocuk aktivitelerini Jack'in vücudunun kaldırmayacağını söyleyince üzüntüden yıkılır. Gece olunca kahramanımız gizlice bisikletine atlar ve Louis'nin annesinin takıldığı gece kulübüne gider. Bisikletini motosikletlerin yanına çeken koca çocuk kulüpten içeri ışıklı ayakkabılarıyla girer. Kimse ondan şüphe etmiyordur. Ancak konuşmaya başladığında bu adamda bir gariplik olduğunu hissediyorlardır. Barda biraz alkol alan koca çocuğumuz Louis'nin annesiyle karşılaşır. Onu hala okul müdürü zanneden Louis'nin annesiyle dans ederler. Jack, dans hareketlerini ise pistteki diğer bir adama gizlice bakarak taklit eder. Bu, onun hayatındaki ilk dansıdır. Louis'nin annesi ise onu öpmeye çalışınca çok korkar ve eve dönmek için panikle giderken serseri bir adama çarpar. Alkol oranı yüksek adam belli ki kavga çıkaracaktır. Karşısındaki adamla çocukça sataşmalara başlayan Jack, sonunda suratına yumruk yiyip yere yığılır. Gece biraz kodeste kaldıktan sonra Louis'nin annesi onu evine bırakır. Ailesi 2 haftadır Jack'i okula göndermiyordur. İçine kapanan kahramanımız tıraş bile olmamıştır. Öğretmeni çökmüş olan başrolümüze moral vermeye çalışır. Onun kayan bir yıldız olduğunu, çok nadir olduğunu, tüm geceyi aydınlattığını ve diğer tüm yıldızların durup onu izlediğini söyler. Başrolümüz ise kendisinin sadece sıradan bir yıldız olmasını istiyordur. Ama o asla sıradan olamaz. O olağanüstüdür. Bu sırada Louis ve takımın diğer kalanı bir plan yaparlar. Okuldan herkes sanki birbirlerinden habersizmiş gibi Jack'in evine giderler ve annesinden onu dışarı oynamaya göndermesini isterler. Karen tüm çocukları reddetmek zorunda kalır. Üst katta odasının penceresinden arkadaşlarını izleyen kahramanımız ise herkesin onu dışarı çağırmaya gelmesine seviniyordur. Başrolümüz okulda o kadar sevilmiştir ki okulun dalga geçen rakip basket takımı bile onu evden çağırmaya gelmiştir. O gün akşama kadar ısrar eden çocuklara maalesef anne Karen izin vermez.
Ertesi sabah kahramanımız yataktan kalkar, kendinden emin bir şekilde banyoya gider ve tıraş olur. Üstünü giyindikten sonra anne babasına okula gideceğini söyler. Anne ve babası kararlı duruş sergileyen bu koca çocuğa hiç itiraz etmez ve hemen beslenme çantası hazırlanır. Son sürat okula giden kahramanımız dersin ortasına yetişir. Onu gören herkes çok sevinir. Özellikle en yakın arkadaşı Louis. Ve film bizi 7 yıl sonraya, lise mezuniyetine götürür. Arabadan inen koca çocuk artık oldukça yaşlanmıştır. Arkadaşlarına nazaran 28 yıl daha fazla yaşlanmıştır. Ama ruhu hala 17'lik bir çocuğunki gibidir. Yılın konuşmacısı olarak Jack, öğretmeni tarafından sahneye davet edilir. Kürsüye gelen kahramanımız konuşması için önce yakın gözlüğünü takmalıdır. Bugünlerde pek vaktim yok. O yüzden hızlı konuşacağım. Tıpkı hayatım gibi. Hayatımızın bir döneminin sonuna gelirken kendimizi güzel günleri hatırlamaya, kötü günleri ise unutmaya çalışırken yakalıyoruz. Ayrıca geleceği düşünürken buluyoruz kendimizi. Endişelenmeye başlıyor, ne yapacağım diyoruz. 10 yıl sonra nerede olacağım? Ama ben size diyorum ki hey, bana bakın. Lütfen bu kadar takmayın. Çünkü sonuçta hiçbirimizin bu dünyada fazla vakti yok. Hayat akıp gidiyor. Eğer çok bunalırsanız gözlerinizi yıldızların kadifemsi gecede dizilmiş oldukları gökyüzüne çevirin. Karanlığın içinde bir yıldız kayar da geceyi gündüze çevirirse bir dilek tutun. Beni düşünün ve hayatınızı olağanüstü kılın. Çünkü ben kıldım. Konuşmanın sonunda Jack'in bir de küçük kardeşinin olduğunu görürüz. Alkışlar ve tebriklerden sonra arkadaşlarıyla partilemeye giden bu genç adam üstü açık arabaya atladığı gibi mezuniyet eğlencesine doğru arkadaşlarıyla birlikte gözden kaybolur.